Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte para örneğimizi inceleyeceğiz. Motifimizin yapım aşamaları diğer bir videomuzda bulunmaktadır. Sayfamızdan motif örneğimizin detaylarını inceleyebilirsiniz. Burada ön taraf için 5 tane, arka taraf için 5 tane öncelikle istediğiniz renklerden bu motifimizden yapıyoruz. İlk motifimizi birleştirme işlemi için önce ipimizi geçiriyoruz. Köşe kısmından 3 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane ikili trabzan yapıp toplamda zincirimizle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Arada köşe kısımda 5 tane zincir çekiyoruz. 5 zincir çektikten sonra yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağız. Üç tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi araya 3 tane zincir çekeceğiz. Köşe kısımda aralara 5 tane ama orta kısımlarda aralara 3 tane zincir çekiyoruz. Boşluğumuza batıp ikili trabzan yaptık. Araya 3 zincir çektik. Tekrar aynı boşluğa ikili trabzan. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Yine köşe kısma batıp 3 tane ikili trabzan. İkinci ikili trabzanımız. Üçüncü ikili trabzan. Ve araya 5 zincir. Tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağız. Üç zincir çekiyoruz. Ortadaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Yine araya 3 zincir. Aynı boşluğa tekrar ikili trabzan yapıyoruz. 3 zincirimizi çekip diğer köşemize batıp 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşelerimize 3 tane ikili trabzan, araya 5 zincir. Sonra tekrar 3 tane ikili trabzan. Diğer kısımlarda aralara 3 tane zincir çekiyoruz. 5 zincirimizi çekip tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapalım. Yine 3 zincir çekip boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Araya yine 3 zincir. Aynı boşluğa ikili trabzan. Bu şekilde motifimizi tamamlayalım. Son 3 zincirimizi çekip ilk başta çekmiş olduğumuz 3 tane zincirimizin tepesine batıp motifimizi tamamlıyoruz. Bu şekilde motifimiz birleşme aşamaları için hazır oluyor. Diğer bir motifimizle şimdi birleşimini yapacağız. Yine beyaz ipimizi önce bir zincirimizi çekip diğer rengimizin köşe kısmından geçireceğiz. Yine aynı şekilde ipimizi geçirdik. 3 zincirimizi çekiyoruz. Yine ikili trabzan.
Bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve motifimizin köşe kısımlarını birleştirmeye başlıyoruz. Köşe kısmımızdan zincirimizi geçirdik. 3, 4 ve 5. zincirimizi çektik. Köşe kısmında birleştirme yaparken önce 2 zincir çekiyoruz. Daha sonra zincirimizi diğer köşeden geçirdikten sonra 3 zincirimizi de çekiyoruz. Böyle köşe kısımların birleşmiş oluyor. Hep aynı işlemi yapıyorsunuz. Çünkü köşede 5 tane zincirimiz var. Çektiğimiz arada 2 zincirden sonra birleştiriyoruz. Şimdi diğer kısım için 3 zincirimizi çektik. Orta kısma batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Burada da bir zincir çekiyoruz. Yine diğer motifimizin orta kısmından zincirimizi geçiriyoruz. İkinci ve üçüncü zincirimizi de çekip tekrar aynı boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Araya 3 zincir. Köşe kısma 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Birleştirme aşaması için 2 tane zincirimizi çekip motifimizin hemen köşe kısmından ipimizi geçirip 3. 4. ve 5. zincirimizi çekiyoruz. Şimdi hep aynı işleme normal bir şekilde devam ediyoruz. Motifimizi tamamlıyoruz. Diğer birleştirme işlemi yaparken bu işlemi tekrar yapacağız. Aynen bu şekilde köşelerden birleştirmiş olduk. Şimdi sarı rengimizdeki motifimizi de birleştirme için bütün köşelerini dolduralım. Daha sonra tekrar birleştirme işlemi için devam edelim. Sarı motifimizin de birleştirme işlemini yaptık. Şimdi diğer rengimizi, pembe ipimiz ortada olacak. Diğer rengimizin birleştirme işlemine geçelim. Aynı şekilde köşe kısmından ipimizi geçiriyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. İkili trabzanlarımızı yapıyoruz. Araya 2 zincir çekiyoruz. Ve köşe kısmını motifimizin pembenin köşe kısmıyla birleştiriyoruz. Yine aynı şekilde 3. 4. ve 5. zincirimizi burada çekiyoruz. Aynı boşluğa batıp
3 trabzan yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Birleştirme işlemi bu şekilde oluyor. Zaten siz de yaptıkça alışacaksınız ve elinizde böyle daha basit gelecek. Yine ilk trabzanımızı yaptık. Araya bir zincirimizi çektik. Bu sefer orta kısımdaki köşeleri birleştirelim. Yine ikinci ve üçüncü ilmeğimizi çekelim. Aynı boşluğa trabzanımızı yaptık. Araya 3 zincir çekiyoruz. Tekrar köşe kısmına 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Son köşe kısmında birleştiriyoruz. Yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi de bu motifimizin etrafına yine aynı sarı motifimizdeki gibi normal bir şekilde dolduruyoruz beyaz ipimizle. Bu şekilde devam edelim. Motiflerimizin ön kısmını, etrafını tamamen dolduruyoruz. Birleştirme kısmında, arka kısmında yine aynı işlemleri yapıyoruz zaten. Sadece son kısımları, son köşe kısımlarını boş bırakacağız. Ve o köşe kısımlarından ön kısımda doldurduğumuz kısmı beraber aynı şekilde burada yaptığımız birleştirme işlemi gibi yapacağız. Böylelikle ön ve arka kısmı da birleştirip yaka kısmını bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde motiflerimize devam edelim. En son birleştirme kısmına geleceğiz zaten. Orada tekrar detayları birlikte yapalım. Şimdi mavi motifimizi köşeden arka kısmın köşesiyle birleştireceğiz. Önce 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. 2 zincirimizi çektik ve birleştirme işlemini bu şekilde yapıyoruz. Aynı birleştirme işlemi ön ve arka tarafı da böyle birleştirip yaka kısmını bitirmiş olacağız. Bir ikili trabzanımızı yaptık. Bir zincir çektik. Yine orta kısımları ipimizi geçirip 2 zinciri çekip bir tane daha ikili trabzan yaptık ve birleştirdik. Tekrar araya 3 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz boşluğa.
2 tane zincir çekiyoruz. İpimizi diğer motifimizin boşluğundan geçirip 3 tane zincir çekiyoruz. Ve böylelikle yaka kısmının köşeleri de birleşmiş oldu. Motifimizi tamamladıktan sonra diğer köşeyi de birleştirme işlemine geçebiliriz. Son motifimiz için de gördüğünüz gibi birleştirme işleminden sonra son motifimizi de aynen bu şekilde diğer kısmını birleştireceğiz ve işlemimiz bitmiş olacak. Bu şekilde birleştirme işlemine devam edelim. Yaka kısmı bu şekilde tamamlanmış oluyor. Kol kısmı için
4'er tane 8 tane toplam motif yapıyorsunuz istediğiniz renkte. Bunları da yine aynı birleştirme işlemini uygulayıp bitiriyorsunuz. Daha sonra şimdi kol kısmının işlemlerine geçeceğiz. Önce yine ipimizi geçiriyoruz. Bütün boşluklara 3 tane ikili trabzan yapacaksınız. Bütün etrafını 3 tane ikili trabzanla geçeceksiniz. İlk boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi tepe noktalarına da 3'er tane trabzanların başına batıp, trabzanlara da batacaksınız. 3 tane de trabzan başlarından ikili trabzanımızı yapmış olduk. Her boşluğa 3'er tane ikili trabzan. Bu şekilde etrafını dolanacaksınız. Bu şekilde bütün boşlukları ve trabzan tepelerine 3'er tane ikili trabzanlarımızı yapalım. Köşe kısmında küçük bir detay var. Onu beraber birlikte yapacağız. Şimdi köşe kısmında 3 tane ikili trabzanımızı önce yapıyoruz. Bu sadece köşe kısımları için geçerli. 3 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra araya zincir veya boşluk bırakmadan 3 tane daha ikili trabzan yapıyorsunuz. Yani toplamda 6 tane ikili trabzan yapacaksınız. Köşe kısımlarında boşluğun içerisine 6 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Daha sonra yine normal şekilde trabzan başlarına ve boşlukları 3'er tane ikili trabzanlarımızı yapıp bu şekilde ilk kısmını bitirelim. Altı tane boşluklarımızı köşe kısımlarda yaptıktan sonra başlangıç kısmına kadar bu şekilde devam edelim. Ve ikinci sıramıza başlayalım. İkinci sıramızda da önce zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. İlk çektiğimiz zincire beraber 6 tane zincir çekmiş oluyoruz. Ve diğer kısımlarda 5 tane olacak. Çünkü ilk zincirin tepesine batacağız. 3'er tane ara vererek sık iğne yapıyoruz. 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyoruz. 3'er tane ara verip sık iğne yapıyoruz. Bütün etrafına aynen bu şekilde devam edeceğiz.
Beden kısmı için yapım aşamasına geçiyoruz şimdi. Kol kısmının 2 tanesini de aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi omuz kısmının boşluğundan başlayalım. İpimizi geçiriyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine aynı şekilde trabzan tepelerine de ikili trabzanımızı yapıyoruz. İlk sıramız bu şekilde devam edecek. Bütün boşluklara ve trabzan tepelerine 3'er tane ikili trabzan yapacaksınız. 2 ve 3. trabzanımızı da yapalım boşluğa. Diğer boşluğun içerisine de yine 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde uç kısmına gelene kadar devam edelim. Uç kısmında bir farklılık var. Şimdi uçtaki boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz önce. Daha sonra araya 4 tane zincir çekiyoruz. Yine 3 tane ikili trabzan aynı boşluğun içerisine. Şimdi yine aynı diğer uca gelene kadar bütün trabzan başlarına ve boşlukların içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde uç kısma kadar devam edelim. Uç kısımda yine aynı işlemi yapacağız. Uç kısma kadar devam edelim. Yine aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan. Araya 4 zincir. 3 tane ikili trabzan. Köşe kısımlarda yapacağımız işlemin arasına hep 4 tane zincir çekeceğiz. Bu aklınızda olsun. Şimdi bu şekilde başladığımız kısma kadar devam edelim. İlk zincirimizin tepesine batıp ilk sıramızı bitirdik. İkinci sıramıza başlıyoruz. 6 tane zincir çekelim. İpimize 2 tane, tığımıza 2 tane ip doluyoruz. 3 trabzan arasına batıp 3 kere de 1, 2 ve 3 kere de ipimizi çıkarıyoruz. Araya 2 zincir çekiyoruz. 2 trabzan değil, yani ikili trabzan değil, üçlü trabzan yapıyoruz. 3 tane trabzan arasına geçip 1, 2 ve 3. Bu şekilde kareler elde edeceğiz bu sıramızda da. 1, 2 zincir çektik araya. 2 kere ipimizi doladık. 3 trabzan arasına 1, 2 ve 3 de ipimizi çıkardık. Bu şekilde bu sıramız devam edecek ama uç kısmında küçük bir detay var. Oraya kadar gelelim. İlerletelim örgümüzü. Şimdi uç kısımda yine ipimizi 2 kere zincir çekerek araya 2 kere doluyoruz. 1, boşluğun içinden 1, 2 ve 3 kere bir de çıkardık. Yine aynı şekilde aynı boşluğun içerisine araya zincir çekmeden bir kere daha işlemimizi yapıyoruz. Araya 4 zincir çekeceğiz. Bu uç kısımda bu şekilde olacak. Yine aynı şekilde aynı boşluğa 2 tane üçlü böyle trabzan yapacağız. 3 kere de çıkardığımız trabzanımızı ikincisinde yapalım. Köşe kısımda bu şekilde olacak.
Şimdi yine araya 2 tane zincir çekeceğiz. Yine 3 tane trabzanımızın arasına 3 kere de çıkardığımız trabzanımızı yapacağız. Araya 2 zincir çekeceğiz. Bu şekilde diğer uç kısma kadar devam edeceğiz. Bu arada yaptığımız 4 zincirli işlemi diğer kısımda da yapacağız. Şimdi oraya kadar devam edelim. Aynı işlemi tekrar orada beraber yapalım. Köşe kısmımız için ipimizi yine aynı boşluğun içerisine iki kere de çıkardığımız trabzanımızı yapıyoruz. Köşe işlemlerimizde sık iğneli olan, kareli olan kısımlarda hep aynı işlemleri yapıyoruz. Diğer kısımda normal düzeninde devam ediyoruz. İlerletelim örgümüzü ve yeni sırada beraber tekrar başlayalım. Sıra sonunda ipimizi zincirimizin tepesine batıyoruz. 2 boşluk bırakıyoruz. 4. zincirin tepesine batıp tamamlıyoruz. Bu şekilde ipimizi sabitledik. 3 tane zincir çekiyoruz ve her karenin içerisine 3 tane ikili trabzan yapacağız. Bu sıramız bu şekilde devam edecek. Köşelerdeki detayları da videoda göstereceğim tekrar. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Yeni işlem için sıra sonunda tekrar başlangıcımızı yapalım. Yeni sıramızın başlangıcında ipimizi yine sabitliyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz. Tığımıza 2 kere ipimizi dolayıp aynı boşluğun içerisine 3 kere de çıkardığımız trabzanımızı yapıyoruz. Böylelikle bir üçgen şekli elde etmiş olacağız. Daha sonra yine ipimizi 2 kere dolayacağız. 3 trabzan yanına yine aynı şekilde çıkardık. 2 kere zincir çekiyoruz araya ve 2 kere ipimizi dolayıp yine aynı boşluğa 3 kere de çıkardığımız trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde üçgenler elde edeceğiz. Yine tekrar 2 kere doladık. 3 tane trabzan atlayıp aynı boşluğa 3 kere de çıkardığımız trabzanımızı yaptık. Araya 2 zincir. Tekrar aynı boşluğun içerisine
3 kere de çıkardığımız trabzanımızı yaptık. Bu sıra bu şekilde devam edecek. Sadece yine köşe kısmını tekrar beraber yapacağız. Oraya kadar üçgenlerimizi yapmaya devam edelim. Şimdi köşe kısmında üçgen yapımını yapacağız birlikte. İpimizi 2 kere doladık. Boşluğun içerisine 3 kere de çıkardığımız trabzanımızı yaptık. Araya 2 zincir çekip tekrar aynı boşluğa 3 kere de trabzanımızı çıkarıyoruz. Şimdi araya 4 tane zincir çekeceğiz. Tekrar 2 kere dolayıp aynı boşluğun içerisine 2 kere de çıkardığımız trabzanımızı yaptık. Araya 2 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluğun içerisine 3 kere de çıkardığımız trabzanımızı yapıyoruz. Köşe kısmı bu şekilde. Diğer köşe kısmı da aynı bu şekilde olacak. Şimdi normal boşlukların içerisine üçgenlerimizi yaparak devam edelim. Hepsinden birer sıra daha yapıyoruz. Ters üçgenimiz bittikten sonra yine aynı şekilde birer sıra daha kare ve ters üçgen sırasını hepsini yaparak son 3 tane trabzanı yaptıktan sonra kol kısmını birleştirme işlemine başlayacağız. 4 motifimizin de köşelerinden işaret koyacağız. Kolumuzda da 4 tane motif olduğu için omuz kısmındaki 4 tane motifimizin köşelerinden işaretimizi koyduk. Birleştirme işlemine işaret koyduğunuzun biraz gerisinden başlayabilirsiniz. 5 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5. Hemen 3 tane ilmeğimizin yani sık iğnemizin yanına sık iğne yapıyoruz. Trabzanlarımızın arasına batıyoruz. Yine 5 tane zincir çekip 3 tane trabzanımızın arasına batıyoruz. Şimdi birleştirme işlemi yapacağız. 2 tane zincir çekiyoruz. Kol kısmının köşe kısmıyla, evet gördüğünüz gibi köşe kısmıyla ipimizi geçirip 3. 4. ve 5. zincirimizi çekip 3 tane ikili trabzanımızın yanına hemen sık iğnemizi yapıyoruz. Birleştirme işlemimiz bu kadar basit. Yine o birleştirme işleminden hatırlarsınız büyük ihtimalle. 2 tane zincirimizi çekip daha sonra motifimizin devamında ipimizi diğer boşluktan geçiriyoruz. 3. 4. ve 5. zincirimizi çekip tekrar yine 3 tane ikili trabzanımızın yanına ara boşluğa batıyoruz. Bu işlem bu şekilde devam ediyor. Diğer kol işlemini de aynı şekilde yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi oluyor zaten birleştirdiğinizde. Yine aynı şekilde oradan 4 tane motifimizin köşelerinden işaretliyorsunuz. Ve birleştirme işlemini diğer kısımda da yapıyorsunuz. Ve oraya gelene kadar, yani birleştirme işaret koyduğunuz yere gelene kadar 5'er tane zincir çekip her 3 boşluğa normal bir şekilde sık iğnenizi yapıyorsunuz. Aynen bu şekilde. Videomuzun devamında beden kısmı işlemine başlayacağız. Hem de kolu birleştirme kısmına. Diğer bir videomuzda devamını izleyebilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin.